Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, bugün de sizlerle şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model başlayacağız. Zikzak modeli, etol olur, şal olur, bluz olur. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Uçlarında şu şekilde püsküller yaptım. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Dilediğiniz renklerle karıştırıp bu şekilde örebilirsiniz. Ben Alize Angora Gold siyah ip, bir tane de Alize Angora Gold Ebruli ip kullandım. Ebruli ipimin renk kodu 5850. 2,5 numara tığım. Hemen şalımızı yapmaya başlayalım. Modelimizi şöyle kenara alalım. Siyah ipimizden isterseniz siyahtan başlayabilirsiniz, isterseniz Ebruli'den başlayabilirsiniz. Biz şimdi gözükme açısından önce Ebruli ipimizden başlayalım. Önce zincirimizi çekelim. Zincir sayısı çok önemli değil. Fazla gelen zinciri keseriz. Şu şekilde bir zincir çekelim. Şöyle. Zaten tığımız da çok ince bir tığ değil. Onun için orta ayarda zincirimizi çekelim. Zincirimiz kısa olmasın, uzun olması sıkıntı olmaz. Uzun gelen yeri keseriz. Şöyle bir miktar zincirimi çekip geliyorum. Evet hanımlar, parçamızı tekrar aldım. Kenardaki kısımlara yarım model uygulayacağız. 1, 2, 3, 4 tane model uygulayacağız orta kısma. Yine en sondaki kenar kısmına da yarım model uygulayacağız. Bunun için çok uzun çekmeye gerek yok. Şu kadar bir zincir çektim ben. Modelimizi başlayalım. 4 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Dördüncü zincirimin tam dibinden şu noktaya ikili bir trabzan yaptım. Şurayı dilerseniz 5-6 zincirde çekebilirsiniz. Çünkü burası bizim kenar kısmımız olacak. 1 2 3 tane zincir çektim. Pardon, 3 tane trabzan yaptım. 2 defa da çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı aynı noktaya yaptım. Arada hiç zincir yok. Şu zincirinizi şu tarafa çevirirseniz şöyle arka kısımlarından sizler için daha iyi olur. 2 ilmeği birden almış oluruz. O da güzel bir görüntü olur. Şöyle bir görüntüsü olmaz. Araya hiç zincir çekmedim. Alt kısımdan 3 tane zincir atlayalım. Dördüncü zincire boşluğuna şu şekilde batıp aynı noktaya üçlü bir trabzan yapalım. Tığımı doladım. Aynı noktaya gördüğünüz gibi üçlü bir trabzan yaptım. Yine arada zincir yok. Tığımı doladım. 1 2 3 dördüncü zincirin boşluğuna batarak yine bir üçlü trabzan yapalım. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Şimdi aşağı kısımdan yine zincirden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zincire şu şekilde ilmeğimi tığımı batırıp ilmeğimi çıkardım. 2 defa da çekiyorum. Şu şekilde bir kavis yaptık buraya. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Tığımı doladım. Yine arada zincir yok. Üçüncü zinciri boş bıraktım. Dördüncü zincire yine boşluktan batarak üçlü bir trabzan grubu yapıyorum buraya.
Şu şekilde. Yine tığımı doladım. Dördüncü zincir boşluğuna batarak yine bir üçlü trabzan yapıyorum. Şu alt kısımların zincirleri gayet geniş dursun ki yukarıya doğru trabzanız buradan sıkma yapmasın. 3 trabzanımı yaptım bakın. Araya 3 zincir, tığımı doladım. Aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bir tane modelimiz bakın şu şekilde ortaya çıkmış oldu. Şu kenardaki yarım model olacak. Yine devam edelim. Tığımı doladım. 3 tane zincir boş bıraktım. Dördüncü zincirden yine batarak üçlü bir trabzan grubu yapıyorum. Arada yine zincir yok. 3 tane zincir atladım. Dördüncü zincirden batarak 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Ama geniş geniş çekiyorum. Bakın yine 2 tane trabzan, üçlü trabzan grubu yaptık. 2 tane bu şekilde üçlü trabzan grubumuz oldu. Tığımı doladım. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan zincir atlayarak yine zincir boşluğuna trabzanlarımı yapıyorum. Üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Bakın bu şekilde kavislerimiz de olmaya başladı. Tığımı doladım. Yine 3 zincir boşluğu atladım. Yine buraya da üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. 2 tane yaptım yine. Tığımı doladım. 3 tane atladım. Buradaki boşluğa yine trabzanlarımı yapıyorum. Üçlü trabzan grubumu. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Aynı noktaya yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Bakın bu şekilde. Baştakiler yarım demiştik. Bir tane şöyle, bir tane şöyle. Bu şekilde modelimizi 4 yapabilirsiniz ortaya, 6 yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şu baştakiler yarım zaten. Bu şekilde modelinizi dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Yine tığımı doladım. 3 tane boşluk atladım. Üçlü trabzan gruplarımı yaptım. Tığımı doladım. Arada hiç zincir yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya batarak şöyle bir kavislik yaptık. Tığımı doladım. Aynı noktaya üçlü trabzanımı yaptım. Arada hiç zincir yok. Yine 3 tane zincir boşluğu atladım. Üçlü trabzan gruplarımı yine yaptım. Tığımı doladım. Bakın 3 tane zincir boşluğu atlıyorum. Dördüncüye yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Araya 3 zincir, aynı noktaya yine üçlü trabzan grubu yapıyorum.
araya 2 tane model koymuş olduk. Bakın şöyle göstereyim. Bu baştaki yarım model demiştik. Araya 2 tane model koydum. Bir tane de buraya yarım model yapalım. Tığımı doladım. 2 tane atladım. Şöyle buradaki zincir boşluğuna bir trabzan yaptım. Kalan zincirimizi keseriz. Hiç sıkıntı değil. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Tığımı doladım. Bakın buradaki trabzan boşluğuna 2 defa da çekerek üçlü trabzan grubumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tığımı doladım. Aynı noktaya 1, 2, 3. Bu şekilde üçlü trabzan grubumu yaptım. Tığımı doladım. Yine arada zincir yok. Şuradaki boşluklara 1, 2, 3. 3 tane trabzan yaptım. Tığımı yine doladım. Şuradaki 2 model yapmıştık ara kısımlara. Yine boş kalan kısımlara üçlü trabzan grubumu yaptım. Tığımı doladım. Bakın bu sefer şuradaki kavislik yapmıştık. Kavislik vermiştik şuraya. Buraya batmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya geçtim. Yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Buradan artırma yapıyoruz. Buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya hiç batmıyoruz. Tığımı doladım. Yine buradaki boşluğa trabzanlarımı yapıyorum. Tığımı doladım. Arada hiç zincir yok. Yine bakın artırma noktamıza geldik. Buradan eksiltme oluyor. Buradan da artırma oluyor. Üçlü trabzan grubumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tığımı doladım. Aynı noktaya üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Bakın şöyle. Devam edelim. Yine buradaki boşluğa bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Arada zincir yok. Bir sonraki boşluğa devam ediyorum. Bakın buradaki boşluğa hiç batmıyorum. Burayı boş bırakıyorum. Tığımı doladım. Bir sonrakine geçiyorum. Yine buraya trabzanlarımı yapıyorum. Tığımı doladım. Yanındaki boşluğa 3 defa da çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. Trabzanlarımı tığımı doladım. Yine tepe boşluğuna geldim. 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığımı yine doladım. 3 trabzan. Yine tığımı doladım. Burada görmüş olduğunuz boşluğa bir trabzan. Aynı noktaya bir trabzan daha. Aynı noktaya bir trabzan daha. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Yine buradaki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Yine bakın buradaki boşluğa da 3 trabzan, 1, 2, 3 zincir, tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan, yanına bir trabzan daha, 3 trabzanımı yapıyorum.
Hiç zincir çekmedim. Şuradaki zincire batıyorum. Bu şekilde 2 defa da çekiyorum. Şimdi burada bir zincir çektim. Şimdi burada ikinci modelimizi, ikinci rengimize geçeceğiz. Pardon. Şöyle bir şey yapabilirsiniz burada. 2 sıra ebrulu ipten, 2 sıra siyah ipten öreceğiz. Eğer ipi kırmak istemiyorsanız ikinci renge üstüne alıp bu şekilde buradan devam edebilirsiniz. Şuraya batıp şöyle bu şekilde devam edebilirsiniz. 5 zincir çektim. Bu ebrulu ipi buradan yürütebilirsiniz. Veyahut ebrulu ipinizi buradan kesersiniz. Daha sonra bu ipinizi gizleyerek devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. İpimi keserek devam ettim. Siz dilediğiniz iki şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi tığımı 5 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz tepe boşluğa yine 3 trabzan, 1 2 3 zincir, aynı noktaya tığımı doladım. Şuradaki görmüş olduğunuz boşluğa bir trabzan, tığımı doladım. İkinci trabzanımı bir önceki sırada yapmış olduğumuz trabzanın tepesine, yani şuraya batacağız. Uzun bir trabzan çekelim. Yine buradaki görmüş olduğunuz boşluğa bir trabzan daha yapalım. Şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Araya hiç zincir çekmiyorum. Yine ikinci sıraya bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. İkinci trabzanımı şuradaki ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna şu şekilde batıyorum. Uzun bir trabzan çekiyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz buraya hiç batmıyorum. Hiç buraya trabzan yapmıyorum. Burayı yine atlıyorum. Yanındaki boşluğa yine bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yine aşağıdaki yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Uzun bir trabzan yapıyorum. Burada kasılma olmasın diye. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Yine buralara 3 trabzanımızı yapmış olduk. Tığımı doladım. Şuradaki önde gelen boşluğa yine bir trabzan. Şu en alttaki yapmış olduğumuz trabzanın tepesine bir trabzan çekiyorum, batıyorum ama biraz uzun yapıyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığımı doladım. 3 trabzan yapıyorum tepe noktasına. Gördüğünüz gibi elim gayet geniş. Siz de bu şekilde yapın. 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yine aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Tığımı doladım. Buradaki önde gelen boşluğa bir trabzan. Tığımı doladım. Buradaki tepe boşluğuna, trabzanın tepe boşluğuna bir trabzan yapıyorum. Biraz uzunca çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığımı doladım. Önde gelen boşluğa bir trabzan. Aşağıdaki üçlü trabzanın ortasındaki trabzana batarak bir trabzan. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığımı doluyorum. Buradaki kafesli yeri boş bırakıyoruz. Buraya hiç batmıyoruz. Bunun için kafesli duruyor. Şöyle bir zikzak
oluyor. Yine buraya battım. Bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Aşağıdaki yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batarak şöyle uzunca bir trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Yine buraya 3 trabzanımı tamamlamış oldum. Önde gelen trabzana bir, boşluğa bir trabzan, aşağıdaki üçlü grubun ortasındaki trabzan üstüne bir trabzan, yine buradaki tepe boşluğuna 3 trabzan, araya 3 zincir, yine aynı noktaya 3 trabzan, buraya da aynı işlemleri uygulayacağız. Buradaki trabzanlarımı biraz uzun çekelim. Bir trabzan yapıyorum. Aşağıdaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu orta kısımdaki boş bırakmış olduğumuz yere batmıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Yine orta kısma 3 trabzan, araya 3 zincir, yine aynı noktaya 3 trabzan. Tığımı doladım. Bakın burada şu trabzanın tepesine değil, bir yanına batalım. Zincir boşluğuna batalım. Şöyle düzgün bir görüntüsü olsun. Şu şekilde fazlalıkları kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Burası elinizin ayarına göre 5 de çekebilirsiniz, 6 da çekebilirsiniz. Tığımı doladım. Modelimizin arka sırasındayız. Yine buraya 3 trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir. Yine aynı noktaya 3 trabzan. Buradaki bu sıramızı tamamen boşluklara 3'er trabzan olarak devam edeceğiz. Buraya 3 trabzan yaptım. Şuradaki boşluğa yine 3 trabzan yapıyorum. Yine buraya batmıyorum. Bu orta kısmı hep boş bırakıyorum. Bir sonrakine yine üçlü trabzan. Buradaki boşluğa üçlü trabzan. Tığımı doladım. Tepe boşluğuna 3 trabzan. Bir, iki, üç zincir. Yine aynı noktaya 3 trabzan. Buradaki boşluklara 3 trabzan olarak bu şekilde devam ediyorum bu sıramızı. Yine bu orta kısma batmıyorum. Burası hep boş kalacak. Tığımı doladım. Yine tepe kısma 3 trabzan, 3 zincir, aynı noktaya 3 trabzan. Yine buradaki boşluklara 3'er trabzan olarak modelimi devam ediyorum.
Buradaki boş bırakıyorum burayı. Önde gelen boşluklardan devam ediyorum. Orta kısma 3 zincir, 3 trabzan, yine 3 trabzan olarak devam ediyorum. Tığımı doladım. Yine buradaki zincirin boşluğundan batıyorum. Zincir boşluğuna batarsanız daha düzgün bir görüntü oluyor. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle. Bu rengimizi de keselim. Diğer rengimize geçelim. İpimi aldım. Yine bıraktığınız yerden devam edin. Yani ipi burada kestik. Bu taraftan değil, aynı bıraktığınız yerden devam edin. Şu şekilde içten yürütebiliriz iplerimizi. Daha sonra onları gizleriz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bakın tepe boşluğuna, buradaki tepe boşluğuna bir trabzan. Yanına bir trabzan daha. Yanına bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir aynı noktaya 3 trabzan. Tığımı doladım. Buradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir aşağıdaki şu ipimizi şuradan keselim. Bakın trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Bir aşağıdaki yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıyorum. Yine uzun bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Tığımı doladım. Arada hiç zincir yok. Bir sonraki boşluğa batarak bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Yine aşağıdaki trabzanın tepesine batarak uzun bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Aynı noktaya yine 3 trabzan yapmış oluyoruz buralara. Buradaki boşluğu trabzan yapmıyorum. Orayı atlayıp bir sonraki trabzana batıp devam ediyorum. İlk sıramız, her rengi geçtiğimizde ilk sıramızda hep bunu yapıyoruz. İkinci sırasında tamamen 3 trabzan olarak devam ediyoruz. Bu şekilde tığımı doladım. Yine aşağıda görmüş olduğunuz boşluktan batarak uzun bir trabzan yaptım. Aynı noktaya yine bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Yine buradaki tepe boşluğuna 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tığımı doladım. Aynı noktaya bir üçlü trabzan grubu yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine bu şekilde devam edelim. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Uzun bir trabzan yapıyorum. Burayı boş bırakıyorum. Yanında boşluğa geçiyorum.
Yine 3 trabzan, 3 zincir, aynı noktaya bir üçlü trabzan grubu yaparak devam ediyorum. Bakın yine aşağıya batıyorum. İlk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıyorum. Uzun bir trabzan yapıyorum. Yine buradaki orta kısımdaki burayı boş bırakıyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlıyorum. Üç zincir, tığımı doladım. Yine zincirin boşluğundan batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. İşimi çevirdim. Tığımı doladım. Bu sıramız tamamen üçlü trabzanlardan oluşuyor. Bu şekilde arka sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Tığımı doladım. Her gördüğünüz boşluğa üçlü trabzan olarak yapalım. Yine buradaki boşluğa üçlü trabzan. Burayı boş bırakıyorum. Orta kısmı. Tepe kısmı yine üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya yine üçlü trabzan. Yine önde gelen boşluğa üçlü trabzan. Yanına üçlü trabzan. Buradaki burayı boş bırakıyorum. Bir sonraki boşluğa yine üçlü trabzan. Yanına üçlü trabzan. Tepe kısma 3 trabzan. Ortaya 3 zincir. Yine aynı noktaya üçlü trabzan. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Bundan sonra modelimiz birbirinin tekrarı. Aynı işlemleri uygulayacağız bundan sonra. Tepe kısma 3 trabzan. Ortaya 3 zincir. Yine aynı noktaya üçlü trabzan. Tığımı doladım. Buradaki zincirin boşluğuna bakın, çok düzgün bir görüntü oldu. Şunları temizleyeceğiz daha sonra. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Gerçekten güzel bir model. Umarım sizler de denersiniz. Şimdi püskül yapımını da göstereyim sizlere. Siyah ipimizi alalım. İsterseniz siyahtan, isterseniz de ebrulu ipten yapabilirsiniz püskülü. Şöyle kredi kartlarıyla da yaparsınız. Şu rulo kağıdı, bitmiş kağıdı bu şekilde aldım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 defa sardım. Makasımda şuradan ipimi kestim. Bakın alt kısımda zaten boşluk var şurada. Buradan makasımı takıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum tam orta kısmından tutuyorum. Şöyle göstereyim. Şu modelimizin üst tarafı, şurası da modelimizin arka tarafı. Modelimin arka tarafından tığımı takıyorum. Tepe boşluğundaki zincirden tam ortasından içinden geçiriyorum. Biraz şöyle pardon. Şöyle elimizle genişlettim. Bakın. Burada kalan ilmeği bu şekilde çekiyorum. Şöyle. Püsküllerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra ütüsünü veriyoruz. Çok bastırmayın ütüyü. Sadece buhar verin. Elinizle açın. Bu şekilde eğer kalan şöyle fazlalıklar olursa onu da makasla şöyle alıyorum. Daha sonra püsküle de aynı buhardan veriyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Umarım beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.